Lastik Park'ın katkılarıyla Tozlu Garaj'dayız arkadaşlar. Biliyorsunuz İngiltere'de Tozlu Garaj'a çok sıkı bir rakip çıktı. London Barn Finds. Bize çok söylediniz bu garajı, resimlerini gönderdiniz ve de biz de orayı 8 silindir olarak gezdik arkadaşlar. Size her şeyini anlatacağız ama daha da önemlisi hemen söyleyelim, sahibi Türk çıktı. Ah Ethem ah, nerelere soktun bizi valla. Nerelere geldik, nerelere. Arkadaşlar şu an Londra'dayız. 2,5 haftadır bu özel alana girmek için inanın o kadar çok mücadele verdik ki. Ama en sonunda gerekli izinlerimizi aldık. Burası yaklaşık 4200 metrekare bir alan. İçerisinde de 174 tane aracı barındırıyor. Ve şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre de 74 tanesi 3 gün içerisinde satılmış. İnternet üzerinden satılıyor. eBay üzerinden satılıyormuş. Sizler için 174 tane özel koleksiyonu, bu tozlu ve kuş pisliği olan araçları Ethem, önce senin için. Ardından da tüm Tozlu Garaj izleyicilerimiz için yerinde inceleyeceğim. Sevgili arkadaşım çok teşekkür ederim. Hakikaten muhteşem bir iş oldu. Devamını göstereceğiz. Ben de gerçekten orada inanılmaz bir şekilde olmak istiyordum. Ama İngiltere'nin bu karantina şartları nedeniyle gidemedim. İlk olarak biz prosedür gereği ne yaptık? E-posta yoluyla, Instagram'dan kendileriyle iletişime geçtik. Ama elle tutulur bir sonuç alamadık. Sadece araç listesini alabildik. Gezelim, tozalım yok. Ondan sonra sevgili arkadaşım, iyi de yakında bir arkadaşım dedi ki ben gezerim orayı, ben gideyim oraya dedi. Aşağı yukarı adresini de tahmin ettik başka görüntülerden vesaire. Bir de şöyle bir şey, Türklerin çok yoğun olduğu Londra'nın kuzey bölgesinde bir yer. Öyle de bir ilginç noktası var. Buluyor sağ olsun. Ondan sonra içeri giriyor, adamın biri geliyor, dur bakalım burası özel mülk, giremezsin. Bizimki görüyor bütün arabaları falan orada. Ama acayip iştahlı ve biz o sırada sürekli mesajlaşıyoruz. Ben tamam girdi gezecek, oldu bu iş düşüncesi içerisindeyim. Bakıyor, diyor ki bizim arkadaşa, ya sen Türk müsün? Buranın diyor ortağı da Türk. Biz orada iptal arkadaşlar. Bana hemen yazıyor arkadaşım tık 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 WhatsApp'tan. İnanamıyoruz, böyle gözlerim böyle yerinden fırlayacak gibi oluyor. Güvenlik görevlisine diyor ki bizim arkadaş, bir telefon eder misin? Ben bir konuşayım madem Türkmüş. Ahbap bir şeyler yaparız belki. Neyse ki arıyor. Aradıktan sonra kendisini tanıtıyor bizim arkadaş. Hatta sizinle beraber yapalım bu işi şeklinde söylüyor. Çok da sıcak bir şekilde bunu yapıyor. Karşıdan da olumlu alıyor. Sonra ben bir ortağımı arayayım, bir ondan da izin alayım, tekrar konuşalım diyor. Bizimki orada beklemeye başlıyor. 1 saat oluyor, 1,5 saat oluyor. Bir WhatsApp'tan mesaj atıyor. Ama cevap yok. Biraz daha bekliyor. Maalesef dönüş olmuyor arkadaşlar. Tam olarak 2 hafta boyunca arkadaşım bu iş için uğraştı. Arada oraya tekrar gitti belki birilerini bulurum diye. Tekrar görüşmeler yaptı ama olmadı. En sonunda bizimki kafayı kırıyor arkadaşlar. Ben gideceğim orada bir yolunu bulup çekeceğim diyor. Yine aynı adamla karşılaşıyor. Durumu anlatıyor. O sırada bir başka biriyle daha karşılaşıyor. Oradan araba almaya gelen bir beyefendiyle. Ethem, şimdi bir tane araca bakmak isteyen bir kişi yakaladım açıkçası. Kendisi bayağı bir ilgili bu koleksiyonlarla alakalı. Şimdi kendisiyle ufak bir söyleşi yapacağım. Bakalım hangi aracı takibindeymiş, ne kadar fiyat vermek istiyormuş onu soracağız. Hello sir. Hi, how you doing? I'm alright, you okay? Yes, good, thank you. So what are you looking after? Well, I've come in this morning. I'm after minis. There are 4 different minis here. Okay. But I had a Mini 30 As my third car. Oh. So I'm 50 in a few weeks' time. Okay. So I saw about the car storage here, and I'm going to be having a look as a black Mini down here. Okay. There's actually 2 Mini 30s. 2 minis, alright. So the Mini 30 was built to commemorate 30 years of the Mini. Oh. And they were available in red or black only. They made 2,000 in red and 1,000 in black. This is the red one. This is not normal. It doesn't have the white stripe. Okay. And then this is the black one, and this is the Mini 30 badge. Oh. So did you put the offers on it? I did. I made him an offer of £2,000 and he just said no and walked off. Oh. So I will go and find him again and maybe offer a little bit more. Okay. He has it for 5, but it's not worth nothing. So anyway, it's been very interesting. Hopefully, you can get this car. Hopefully. Finger crossed. Yeah. All right. Absolutely. Thanks for your time. You're welcome. Peki bu arabaları
Niye satıyorlar? Arkadaşlar bu bölge, hatta 5 tane hangar var. Bunlardan bir tanesinde bu araçlar belediyeye aitmiş. Ve de kurul kararıyla oradan çıkılmasını zorunlu kılmış. İşte ihtarname vesaire göndermişler. Koyacak yerleri de olmadığına göre diye tahmin ediyoruz araçları satışa çıkardılar. İlk olarak Instagram'dan duyurdular. İnsanlar gelip baktılar. Sadece bir gün izin verdiler. Sonra da şu anda eBay'de satılığa çıktı. Ama doğrudan bir fiyatla değil, açık artırmayla. Hatta bize bir liste gönderdiler. Fiyatları var. Burada 1973 model Porsche 911'den tutun 1983 Mercedes 280 SL'e kadar araçlar bulabiliyorsunuz. Ve liste fiyatı da 15.000 pound'dan başlıyor genelde araçların. 5.000 pound olanlar da var. Onlar da genelde böyle mini, 1992 model mini. O şekilde listelemişler. Ve toplam bu garajın market değeri de 1 milyon sterlin civarında. Fazla söze gerek yok artık. Hadi arabaları incelemeye. Evet, burası ilk giriş yeri. Bizi Mercedes G-Wagon karşılıyor. 87 model. Bu G kasalardan 2 tane var bu arada. Ve her birine 12'şer bin sterlin civarında bir fiyat biçmişler. İngiltere'de bazı özel plakalar var. Mesela buna double demişler. Double. Evet, ilginç bilgi. Bu arada bu 126 kasaya da 8.000 pound istiyorlar. Hakikaten muhteşem bir yer burası. Çok şey kaçırıyorsun Ethem'cim. Ya eminim valla orada olmak vardı. Burası gizemli bir iş adamı tarafından 10 yıldan fazla bir süre içerisinde toplanmış araçları muhafaza ediyor. Ve şu an büyük müzayede içerisinde satılmayı da bekliyorlar. Belirttiğim gibi 174 araç vardı. Hepsinin de listesi mevcut. Ve şu an eBay'de yaklaşık 3 gün önce başladı satışları yapmaya. Açık arttırma şeklinde. 74 tanesi satılmış. Bak bu bir Rover ve bu Rover'lardan böyle yaklaşık 10-15 tane var gibi. Evet. Land Rover. Land Rover grubu da 15 tane civarında var. Land Rover, Range Rover olarak bu arada. Bazı araçların plakaları yok Ethem'cim. Bunun da sebebi yani eski olmasından kaynaklı ama çoğu da farklı araç plakalarını taşıyorlarmış. Üzerlerine kayıt etmişler. Bak bu döşovaları kaçırma. 2 tane var bundan. Hepsinin üzerinde gördüğünüz gibi birçoğunda kalın toz tabakaları ve kuş pislikleri mevcut. Bayağı bir pisletmişler kuşlar burada. Göründüğü şekilde. Evet, Beetle'lar da çok fazla. 30 tane Volkswagen var bu arada. Toz dolu. Haliyle yani tozlu olsun artık ya. Tozlu garaj. Londra'nın tozlu garajı diye boşuna demiyoruz. Bir 124 kasa. 124'lere de 4-5 bin pound civarı istiyorlar. Kupesi de var. O beyaz sinyaller olmamış. Şu toz kalıbı Hakikaten. tabakasına bakar mısınız? Hayret. İngiltere'de bu kadar nasıl tozlanmış? O da ilginç yani. Hani biz Türkiye'de aşırı tozlanıyoruz anlıyorum da. Yani İngiltere'de ilginç. Hakikaten ilginç. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Ben şimdi bir yandan da listemi kontrol ediyorum bize gönderdikleri. İnanılmaz sayıda Mercedes var. Yani bu 174 aracın yaklaşık 50 tanesi Mercedes. Zaten görüyorsunuz bunlar bu fintail olarak adlandırdığımız kırlangıç kuyruklulardan. Bunların fiyatları 2-3 bin sterlin arasında değişiyor mesela. İşte şurada hemen T2'ler var. T2 camperlar çok ciddi sayıda. 30 Volkswagen var. Bir M535 var ki buna 530 yazmışlar. Döneceğiz buna birazdan. Ponton kasalar çok fazla. Pontonlara da bazılarına 12 bin sterline kadar fiyat biçmişler. Yani hoş bir kasa. Bakın burada görünüyor. 530'u silip 535 yapmışlar. İlginç bir şekilde bu araca 5000 sterlin istiyorlar ki çok daha fazlası etmesi lazım bu aracın. Burada bir sıkıntı var. Mesela jantlar da hakikaten iyi görünen bir araç. Benim buradaki müzayededeki favorilerimden. Evet sen burada Mercedes'lerde devam ediyorsun. Orada bir MX-5 var. Mazda bir 123 kasa, bir 115 kasa, 1000 dolar, 1000 pound istiyorlar 115'lere. Mazda gibi araçlar da mesela Suzuki fazlasıyla mevcut. Bu pontonlardan falan
çok fazla. Ama gerçekten yıpranmış yani şöyle baktığın zaman. Yani değerli kasalar eyvallah ama işte camlar açık bırakılınca vesaire kötü oluyor. Bizim tozlu garajda da böyle camını açık bıraktığımız araçlar öyle unutulmuş. Araçlar hakikaten bayağı yıpranmıştı. Mesela bu bir 520i 87 model iyi kondisyonda görünüyor. Buna 10.000 pound istiyorlar. Yani 535 ya bir eksiği var o yüzden istiyorlar. Ya da bu araba çok çok süper kondisyonda. Onu tam da göremiyoruz. Aslında bu kadar detaylı da incelemiyoruz. Z3 var bir tane. Bakın o Z3'e ne istemişler 90'lı yılların. Jantı göründü yanda. 3000 sterlinmiş o. Burada bir MG var. Orada bir 123 kasa gördüm. Fiyat listesine gelince de fiyat listesinde en pahalı araç şu an 1960 model MG Morris Garage yani İngiliz yapımı bir araç. 25.000 pound'dan listelenmiş. Ardından da 1975 model Mercedes 350 SL var. 18.000 liradan 18.000 pound tam listelenmiş. Bak 300C'yi kaçırdı kırmızı. 1989 model ki görüyorsunuz şu an bu araç 16.000 pound'dan listelenmiş BMW 635 GSI. Evet bu araç benim bu müzayededeki favorilerimden bir tanesi. Yani bunun çeşitli motorları bulunuyor ama bu 635 CSI çok zor bulunan bir kasa. Yürüdüğüm yerler o kadar dar ki inanın Evet o konuda müteşekkiriz sana. Gerçekten çok teşekkür ederiz. tam geniş açıda çekemiyorum. Canı sağ olsun. Buna da şükür. Yani şuraya girip bu programı yapmak bile önemliydi bizim için. İşte 1978 model MG. Evet MG'yi görüyorsunuz. Toz içinde içi dışı özellikle böyle üstü açık araçlar çok kötü olmuşlar. Yani hep arkadaşlar söylüyor ya üzerine bir şey örseydiniz falan ama bir yerinden mutlaka girer bu kadar uzun süre yatan araçlara. Hakikaten hangi aracı dolaşalım? Muhteşem bir ortam. Ne var onun üstünde? Buranın kokusu var ya. Muhteşem. Bakın. Kuş yumurtası bile mevcut. Hakikaten. Bu aracı çok sevmişler. Evet bayağı yıkık bir 107 kasa R107. Hemen yanında yine bir MG var. MG'nin bu araçları çok ikoniktir. 77 model MG 95.000 milde. İyi yol yapmış. 160 bin kilometre civarı. Koltuklar. 123 kasa. Onun da parçalar eksik. Bir tane daha 107 kasa var. Bu lacivert. Öbürü beyazdı mesela. Orada vardı. Yani bunlar hakikaten çok yıkık. Bayağı bir parçaları da gitmiş. Bunlar biraz daha düşük fiyata satılıyor. Bunların iyilerine 15.000 pound istiyorlar. Birazdan geleceğiz. Kötülerine de 7-8 bine, 5 bine kadar düşebiliyor. Sonuçta aracın hali ortada. Çok fazla eksik. Mesela bu da yine bir MG. Ama şöyle bakıyorsunuz dersiniz ki ya bu 1920'lerin 30'ların arabası değil mi? Ama kartına bakıyorsunuz araç 1978 model. Yani 1978 yılına göre bile retro bir kasaymış o derece. Adamlar bunu belki günümüzde bile hala üretmeye devam ediyorlar. İngilizlerin böyle antika işleri çoktur. Böyle severler böyle egzantrik işleri. Hemen yanında bir MG daha. Bu kasadan da çok fazla var. Bir 107 kasa daha deminki beyaz olan hatta. Evet görüyorsunuz. Plaka kabartmalı çok süper. Çok değişik görünüyor. Bazı araçların şu plakaları bile inanın paha biçilmez bir fiyatla satılabiliyor. Çok eski plaka. Evet kabartmalı. İlgi çekici bayağı. İçi de bunun çok yıkıkmış. Yani motoru kucağına almış adeta.
Yani böyle çok fazla araba var. Şöyle genel baktığımız zaman çok süper kondisyonda araç hakikaten oldukça az. Belki de onları da ayırdılar. Daha da vardı. Onları ayırdılar. İşte arkada brandalı, işte naylonlu 107'ler kendilerini gösteriyor. Bir tane 123 kasa. Güzel 107'leri koymuşlar. Bunlar büyük ihtimal o iyi kondisyona ve satılanlar. Şu çok ilginç bir araç. Baktığınız zaman Rusların böyle askeri araçlarına benziyor ama İngiliz büyük ihtimal bu da. Orada yazıyordu zaten. Burada bir 2002 var. BMW'lerden toplam 9 tane var. Ve 2002'de arkadaşlar hemen listeme bakıyorum. 2 tane var. Bir 5000 pound, bir 13.000 poundluk var. Yine bir 107. R107 bu kabrio olanından. R olduğu zaman işte üstü açıklara C'ler var. Bir de kupelere de C107 olarak adlandırılıyor. Şurada mesela sol taraftaki lacivert gibi görünen R107. Şu kahverengi olan SLC yani C107 kasa. Motor neymiş ona bakalım. 380 SLC yani bunda bir V8 motor var. Bu da güzel. Önündeki de 500 SL'miş. O da bir V8. O konu iyi. Burada bir Porsche var. İşte 15.000 sterline satılan 87 Porsche bu. Yani bilmiyorum ne kadar adam olacak. Ama böyle baktığın zaman çok kötü. Sonuçta biz de çıkartıyoruz. Tozlu garajdan götürüyoruz. Gıcır gıcır oluyor. Bazılarını tanıyamıyoruz. O yüzden yani şu haliyle çok da değerlendirmemek lazım. Ama bunun lastik gitmiş. Şöyle bir de motoruna bakalım. Evet. Hava soğutmalı air cooled olarak geçen Boxer motoru. Harika. Bütün görüntüleri izlediniz. İngiltere'deki, Londra'daki tozlu garaja. Burayı da biliyorsunuz. Ankara'daki, Türkiye'deki tozlu garaja. Peki sizce hangisi daha değerli? Hemen şöyle birkaç ekleme yapmak istiyorum. Tozlu garaj bundan yaklaşık 3 yıl önce bizim videosunu çektiğimizde çok daha dolu bir yerde. Biz buradan çeşitli araçları sattık. Bazıları da nereye gitti? Rüya Garaj'a gitti. Aslında Rüya Garaj'ın da tamamı eskiden buradaydı arkadaşlar. Maalesef o zaman çekme fırsatımız olmadı. Öyle olsaydı uluslararası belki de bir garaj olacaktı. Ama oradaki işte Mercedes 600 Pullman'lar, ondan sonra Amerikanlar, diğer farklı Mercedes'leri de buraya koyduğumuz zaman bence işler değişir. Bizim tozlu garaj alır arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Londra'daki tozlu garajı da gezmiş olduk arkadaşlar. Böyle Türkiye'deki tozlu garaj soslu ikisini karıştırdık, sizlere sunduk. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Tozlu garaj serisinden de geri kalmamak için takipte kalın. Lastik Park'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar katkıları için.